Hiç hastanız öldü mü? Evet, öldü. Çünkü biz kanserle uğraşıyoruz yıllarca. Kanser hastalarında belli bir yaşam süresi var. Maalesef ne yaparsak yapalım kurtaramıyoruz. Obezitede soruyorsan ölmedi. Hiç ölümlü komplikasyon yaşadınız mı? Yaşadık. Yani cerrahide ölmedi, benim hastam ölmedi diyen yalan söyler. Bütün cerrahlar için konuşuyorum ben. Çünkü siz acilde uğraşıyorsunuz. Acilde kalbine hafif bıçaklama, kalbine bıçak girmiş insanlar geliyor. Yani son anını görüyorsunuz insanlar, onları kurtaramıyorsunuz. Yani tabii ki bunlar da ölüyor, ölmüyor diye bir şey yok. Yani biz Allah değiliz. Kimsenin ömrünü uzatmıyoruz, kimseye de can vermiyoruz. Biz eğer hasta yaşayabilecekse, kaderinde varsa onu yaşatıyoruz. Aile yakınınızı ameliyat etmek zorunda kaldınız mı? Genelde yapmam ama sonra bir geriye dönüp baktığımda kendi ailemden ameliyat yapmam ama geriye dönüp baktığımda annemi de ben safra kesini başka bir doktora yaptırdım, doktor arkadaşıma yaptırdım. Keşke ben yapsaydım diyor ama yapamıyorsunuz. O öyle olmuyor yani. O kendi canınızdan bir kişiyi ameliyat etmeniz çok zor. Acil dışında çok zor. Doktor olarak hayatınızdaki en zor anınız? Çok zor an yaşamadım ben çünkü cerrahi İstanbul'da yaptığım için her türlü imkan olduğu için çok zor anımız olmadı ama unutamadığım anlar var tabii ki. Çok fazla çevresi olan diyelim, konumu olan bir insan ameliyatta öldü. Hocam ameliyat yaparken çünkü çok zor bir ameliyat zaten. Yani girerken de %90 ölüm oranına girildi bir hastaya. O hasta öldü. O zaman sıkıntı yaşadım ilk ölümü gördüğümde cerrahide. Dedim ki demek ki insanlar ölüyormuş dedim. Hocama dedim, hoca hasta öldü, ameliyatta öldü çünkü. Zaten kanserdi, 88 yaşındaydı. İleoz tablosu dediğimiz yani mecbur ameliyat. Ya ameliyat olacak ya ölecekti. Biz ameliyat aldık, öldü. Hocam dedi bunlar daha çok yaşayacaksın dedi. Hatta Çin'de bir doktorlar her ölümde bir çizik atarlar. Ne kadar ölüsü varsa Çin halkı o doktora gider çünkü onun tecrübesi daha fazladır. Bu da bir gerçek. Hiç sağlıkta şiddete maruz kaldınız mı? Kaldık. İşte o bahsettiğim hasta öldüğünde Ok Meydanı'nda çok kaldık. Camı pencereyi dağıtanlar, kıranlar. Genelde kapıyı kapatıp içeride bekliyorduk polis gelene kadar. Gerçi Ok Meydanı'nda polis vardı ama yeterli olmuyordu. Hiç unutmam bir hasta yakını bir özel hastanede ameliyat yapıyorduk. Bir hasta yoğun bakımda bir hasta, 96 yaşındaki bir hasta öldüğünden dolayı hastane basıldı. Silahlar, çevik kuvvet geldi. Buna rağmen hastanede bütün doktorlar ve hemşireler mahsur kaldı. Yani yaşadık, yaşamadık değil. Bu kültürel seviyeye bağlı. Seviyemiz arttıkça inşallah bunlar olmayacak. Öyle düşünüyorum. Hasta yakınına ölüm haberi vermek zorunda kaldınız mı? Devlette çok verdim. Yani burada ağzı laf yapanı maalesef hasta yakınına sen bilgi verirler derler. Çünkü hasta yatar, onkolojik hastadır. Belli bir süre sonra yattıktan sonra ameliyat etmişsinizdir. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra hasta yatar. Yine size gelir. Bize gelen hastanın ölüm anında gelen çok hasta var. Yani son devresi, terminal dönem dediğimiz işte o dönem. Bir de acil gelip ölenler var. Burada haber vermek çok zor. Onu söyleyeyim size. Yani bir insana kalkıp da yani öleceğini biliyor karşı taraf. Siz de biliyorsunuz. Herkes biliyor bunu. Ama öldü demek çok zor. Diyemiyorsunuz. Yani orada başınız sağ olsun lafı dediğiniz an ölecek bir hasta da olsa öleceğini hepimiz bildiğimiz halde o aile etrafının yıkıldığını görüyorsunuz. Tabi orada üzülüyorsunuz. Yani çok hastayla ağladığım oldu benim. Alanınız olmayan bir ameliyata mecburen girmek zorunda kaldınız mı? Çok girdim. Şöyle ki çok girdim. Çünkü bizim zamanımızda biz göğüs kalp damar cerrahisi, işte plastik cerrahi bunlar genelde el cerrahisi yoktu. O dönemde biz bütün bu mesela göğüste nafis bıçaklamada göğüs cerrahımız olmadığı için biz yapardık göğüs cerrahisi. Tüpleri biz takardık göğüs cerrahisinde. Veya kalp ve nafis bıçaklamada hiç unutmam bir gün kalbe nafis ex-duhul dediğimiz ölü gelen bir gençti. Son anda bize geldiğinde kalbi durmuştu. Hiç unutmam direkt ameliyatı almadan yani orta yerde biz kalbini açıp kalbindeki o dikişi ameliyathane alana kadar diktip tekrar biz neydi o hastanesi, bir hastaneye gönderdik. Bir asistanla gönderdik. Hayatını kurtarmıştık. Hiç unutmam bu anı.
Çünkü biz ameliyata girerken hastayı açmıştık yani. Zaten öldüğü için, genç olduğu için kurtuldu. Mesela bu da benim hala görüşürüm hastayla. İkinci, hiçbir zaman doğum gününü, kendi doğum gününü kutlamaz. O kalbine hafif bıçaklandığı günü kutlar. Hiç mucizeye şahit oldunuz mu? Şöyle mucize şahit olmadım ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Elleri yani kolları ve ayakları olmayan bir çocuk doğdu. Ben şok oldum. Ailesinin yanına gittiğimde bu haberi doktor acil girdiği için sezeryana ben vermek zorunda kaldım. Aileye gittim sorduğumda böyle bir çocuğunuz oldu da şaşırmadılar çünkü biliyorlarmış. Ben şok oldum. Niye doğurdu o zaman dedim. Erkek çocuk dedi. 7 tane kızı varmış, 8.'siymiş. Obezite ameliyatlarında yaşadığınız en ciddi komplikasyon neydi? Obezite kaçak yaşadık biz. 1000 tane ameliyat yaptım. Benim hiç kaçağım yok diyen doktor yalan söyler. Dünyada da bu gerçek. 1000 tane ameliyat yaptıysanız ilk 200 vakada mutlaka başınıza komplikasyon gelmiştir. Çünkü siz yeni öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz sürede bu komplikasyon başınıza gelir. Biz mide kanseri yaptığımız halde, yüzlerce mide ameliyatı yaptık, binlerce mide ameliyatı yaptığımız halde kaçağımız olmadı mı oldu. 2015'e kadar biz kaçak gördük görmedik değil, tedavi de ettik ama zorlu bir süreçti. Allah'a şükür 2015'ten bu yana görmedik ama daha önce bunları gördük. Bir malpraktis vakasına müdahale etmek durumunda kaldınız mı? Kaldık. Kalmadık, yalan söylüyoruz. Çünkü burada maalesef bunlar olabilir, olmaz demiyoruz ama şartlar, koşullar el verdiğince gittim, yardım ettim. Yani İstanbul'da gezmediğim hastane yok. Her hastaneye gitmişimdir. Geceleyin aramışlardır, gitmişimdir. O olmuştur, gitmişimdir. Hiç ameliyat etmekten çekindiğiniz bir hasta oldu mu? Yani böyle bir hasta evet ameliyat ettim. Sonradan pişman oldum. Çünkü o pişmanlığım şu an bir psikolog olarak çalışarak bunu telafi ediyorum. Psikoloğumun onaylamadığı hiçbir hastaya ameliyat etmiyorum. 33 yıllık tecrübeye binaen yeni hekimlere buradan ne tavsiye verirsiniz? Bu zor bir soru, gerçekten zor. Yani benim diyeceğim şu, cerrahlık veya hekimlik sevmiyorsanız yapmayın. Bunu sadece maddiyat için yapacaksanız hiç yapmayın zaten. Çünkü bizim kazandığımız para sonuna kadar helal para. Çünkü neden? Gece saat 3, 4, 5 devamlı yollardayız. En ufak şeyde biz gidiyoruz. Hayır diyemiyoruz. Yoksa benim arkadaşlarım mühendis oldu, avukat oldular, işte iş adamı oldular. Onlar evlerinde yatarken, sıcak yataklarında biz asistanken her gün ameliyattaydık. Sabahlara kadar insanların hayatını kurtarıyorduk. Bunun karşılığında belki para kazanıyoruz ama 40 yaşından sonra. Onun için tavsiyem maddiyat içinse bu kadar zekanız varsa gidin başka iş yapın. Limon satın, daha çok para kazanırsınız.